bir tankın muharebe sahasında size katmış olduğu değerle kaybı sonucunda oluşacak olan değere bakarak mı koymak lazım? Yani bu zaman zaman şöyle değerlendiriliyor çünkü. İşte TB2 düştü. Örnek veriyorum. Akıncı diyorum. TB2 Bayraktar düştü. Tamam, peki TB2'nin maliyeti ne kadar? Örnek veriyorum. Yani böyle bir rakam yok da 10 milyon dolar tanesi. Bu rakamı gerçekten afaki söylüyorum. Peki o ana kadar 100 milyon dolarlık hasar verdiyse görevini kat ve kat yapmış demektir. Korkutucu etkisi ve diğerlerine katmıyorum. Mesele kullandığınız silah sistemlerinin sahada size ne kadar verimli olarak kullanıldığı ile ilgili. Fiyatına bakarak bir şeyi değerlendirdiğinizde mümkün değildir. Yani o zaman o hesaba göre bakarsanız en pahalı sistemler uçaklardır. Mesela şimdi aktif koruma sistemlerini konuşuyoruz. Yani gelişmiş aktif koruma sistemleri neredeyse maliyeti işte 300 bin dolardan başlıyor. Yani yani baktığınızda bir zırhlı aracın maliyetine doğru gidiyorsunuz. Yani oraya doğru gittiğiniz bir maliyetten bahsediyoruz. Öyle kolay ve basit de ucuz sistemler de değil. Üzerinde radarından tutun koruyucu sistemlerine kadar, akıllı algoritmalara kadar yüzlerce gelişmiş bir sistemden bahsediyoruz. Tek başına tank vuruldu. O zaman tanklar görevini yapamıyorlar. O zaman tankları üretmekten vazgeçiyor muyuz? Yok. Tankı farklı versiyonlarda kullanabilirsiniz. Yani tankın önemi şuradan vazgeçildi mi arkadaşlar? Yani isterseniz gayri nizami harp deyin, isterseniz işte konvansiyonel savaş deyin, sahanın içerisinde yok olmaya tabi midir? Bence şu anda hala tartışılsa bile, bir kez daha söylüyorum, tartışılsa bile yerine konulacak olan aktif bir sistem yok. Yani belki çok akıllı mühimmatlar geliştirilirse, yani işte bizim şu anda üstüne çok çalıştığımız sistemlerden bir tanesidir bu. Lazer güdümlü çok namlu roketler sistemlerinde şu anda yaptık da onu. Eğer bunu sahada aktif olarak kullanabilirseniz, çok daha geriden size sahada sağlayacak olan, yani ateş desteği sağlayacak olan unsurları koyabilirseniz, sayısını azaltıp biraz daha gelişmiş, küçük, çevik, zırhlı birlikler bulundurabilirsiniz. Yani ama bu tamamen yok arkadaş ben tank üretmekten vazgeçtim deme şansına dahi değil. O yüzden de Altay tankları muhakkak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecektir. Onun çünkü şu anda muadili yok. Hem öyle var hem de bizim şu andaki elimizdekiler yabancı menşeli ve modernizasyonlarla ayakta tuttuğumuz silah sistemleri. Evet, çok iyi noktaya geldi. Yani bir M60 TM tankı dediğimiz tank sahada belki çok daha modern tanklardan hem aktif hem reaktif hem pasif koruma sistemleriyle hem üzerindeki 120 mm'lik hem atış kontrol sistemleriyle çok daha etkin bir tank. Yani M60 tankını düşündüğünüzde nereye doğru getirebiliyorsunuz? Ama bunların her biri taşıma su. Kendinize ait olan, satabileceğiniz, lisanslarınızı üretebileceğiniz, her üzerinde değişikliği yapabileceğiniz bir tanka ihtiyaç var. O yüzden Altay tankının muhakkak envantere girmesi taraftarıyım. En azından belli bir sayıda. Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vermiş olduğu sayıda öyle binlerce rakam değil. İşte başlangıç itibariyle ulaşabileceği en maksimum rakam 250 diye söyleniyor. Oraya doğru muhtemelen gidecektir. Peki şöyle söyleyelim mi? Biz neredeyiz? Yani bu savaştan ne ders çıkarttık? Arkadaşlar aslında biz bunu Fırat Kalkan Harekatı'ndan başlayarak çıkartmıştık. Yani o dönemde de sahaya girdiğimizde karşımızdaki ister DAEŞ'ler olsun, ister PKK'lar olsun ellerinde hem kendilerine verilen hem de ele geçirmiş oldukları modern tank savar silahları vardı. Bu hem Rus yapımı olsun hem Amerikan hem Fransız hem İsveç yapımı olsun çok geniş bir dilimde tank savar silahları vardı ve bu tank savar silahlarını çok etkin bir şekilde kullandılar. Daha sonraki dönemde gördük ki biz sahada
yeni teknikler kullandıkça sahada tank kaybı olarak bakıldığında daha az tank kaybediyoruz arkadaşlar. Bir defa onu söyleyelim. Yani şöyle diyebilirsiniz, yani DAEŞ ile Ukrayna ordusunu karşılaştırıyor musunuz? Arkadaşlar meskun muharebesi diye nitelendirirseniz, artı silah sistemlerini modernizasyon olarak değerlendirirseniz, adamlar hem Amerikan silah sistemlerine hem Rus yapımı bütün silah sistemlerine ellerindeydi ve uzun sürede meskun mahallelerde bunu kullanmayı, teknik olarak bunları kullanmayı öğrendiler veya öğrettiler. Öyle söyleyeyim. İki parantez içine alarak söylüyorum. Öğrettiler. Ona rağmen PKK da dahildir buna. PYD de dahildir. Türk Silahlı Kuvvetleri çok az miktarda diyelim. Çünkü vurulanların tamamı da ya üstten ya yandan, hani böyle tam anlamıyla tankın tahrip olacağı sistemler olmadı. Hangisi hariç? En son Suriye'de hava kuvvetleri tarafından vurulan Rusya'daki ve o şehitlerimizin arkasında başlayan operasyonda vurulan tank hariç, tanklar daha sonra bir şekilde tekrar onarılıp sahaya sürülme imkanını bulabildiler. Peki o zaman şöyle biraz buradan biraz 3-4 dakikada ne konuşuyor bu adamlar, ne teklifte geliyorlar diye konuşalım. S-400'leri bize verin diyorlar. Kime verecekmişiz? Ukrayna'ya vermek üzere onlara verecekmişiz. Arkasından da bize F-35 vereceklermiş arkadaşlar. Güzel, harika. Çok güzel teklif. Onlar bilmiyorlar mı? Bu tür anlaşmalar, yani siz bir silah sistemi aldığınızda, örnek vereyim, hiç gerek yok, uzatmaya gerek yok. Ben F-16'yı aldım. F-16'yı bir müddet sonra şeye karar verdim. Mesela ne diyeyim, Afganistan'a satmaya karar verdim. Var mı öyle bir hakkınız? Yok. Devretme hakkınız yok arkadaşlar. Silah sistemlerinde özellikle yaptığınız anlaşmalarda onların onayı olmadan devredemiyorsunuz. Hatta birkaç tane örneği yaşandı. F-16, eski F-16'dan elden çıkartmak isteyen ülkeler üretici firmanın veya Amerika Birleşik Devletleri'nin onayına tabi oldular. Onlar izin vermediği için de satamadılar. Peki F-16'yı bile satamıyorsanız, yani bu kadar modern, eski modellerinden bahsediyorum, ilk çıkanlardan bahsediyorum, 80'li yıllardaki. Peki o zaman şöyle söyleyelim. S-400 sürümünü yüksek irtifa hava savunma sistemi bu kadar azken ve şu anda muadilleri açısından en verimli olduğu söylenen, menzil olarak en verimli olduğu söylenen S-400'ü biz elimizi kolumuzu sallayarak üçüncü bir ülkeye, yani birinci ülke üreten ülke, ikinci biziz. Biz üçüncü bir ülkeye devredebilir miyiz? Mümkün değil arkadaşlar. Bu anlaşmalar gereği zaten en olmayacak şeylerden bir tanesi. Ha, yaptınız. Yani o zaman bir daha Rusya'dan en ufak bir sistem almanız mümkün değil. İşin gerilmesi, işin başka boyutlara gitmesi, yani de katmıyorum. Yani siyasi ve askeri anlamda, istihbarat anlamında çekişmelerden hiç bahsetmiyorum. Yalnızca en basitinden bir daha hiçbir şekilde yanından, sağından, solundan geçemezsiniz o ülkenin. Bu her ülke için geçerli, bizim için de geçerlidir. Bırakın, mesela ataklar için helikopterin motorunu veriyorlar bize Amerikalılar. Vermediler, işte Pakistan için vermediler. Motor, yani bırakın motor vermediler. Niye? Biz çünkü motoru alıp atak yapıp Pakistan'a satacağız. Ki Pakistan Amerikalıların F-16'ları verdiği ülkelerden bir tanesi. Ona rağmen atak helikopterlerini vermeyerek bir şekilde engellediler. O zaman hiç kimsenin Türkiye'ye böyle bir şey olmayacağını bilmiş olmalarına rağmen söylemeleri, hem dünya kamuoyunda bir S-400 konusunu tekrar açmak, Türkiye'yi bak gördünüz mü vermiyorlar dedirtmek için yapılmış olan akıl oyunları. Bunları daha duyacak mıyız? Çok duyacağız arkadaşlar. Çünkü Türkiye tarafsız kalarak iki ülkeyle ilişkilerini koruduğu müddetçe bize ambargoya uymuyorsunuz diye önümüzdeki dönemde, isterseniz doğalgaz için, isterseniz turizm için, isterseniz Türkiye'de yatırımlar için, bakın Rusya ile ilgili her türlü konuyu önümüze her gün getirmeye devam edecekler. Bundan sonraki konular bunlar olacak arkadaşlar.
Elimden geldiği kadar yalnızca e, savaşı değil, savaştan çıkaracak dersleri de sizlerle paylaşıp konuşmak istedim. İnşallah biraz faydalı olmuş olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.